Herkese merhabalar. Bugün Gül Mutfağımda Ibiza tatlısı var arkadaşlar. Ibiza tatlısını bizler padişah sarması veya saray sarması olarak biliyoruz. Bu güzel, nefis lezzeti hep beraber yapmaya başlayalım. Tenceremin içerisine 1 litre sütü aktarıyorum arkadaşlar. 1 litre süt ile bir tepsi Ibiza tatlısı elde edebiliyoruz. İçerisine 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı un ekledim. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı kakao ilave edip ocağımın altını açıyorum. Ve güzelce çırparak karıştırmaya ve pişirmeye başlıyorum. Çırpmayı hiç bırakmadan koyulaşıncaya dek, güzel bir muhallebi kıvamı alıncaya dek çırparak pişirdim arkadaşlar. Artık bakın göz göz olmaya başladığında ocağımı kapattım ve tenceremin kapağını da kapatıyorum. Dinlenmeye bırakmadan önce 2 yemek kaşığı margarin veya tereyağı, istediğinizi kullanabilirsiniz. Çikolatalı sosumuza katıyoruz ve iyice eritiyoruz içerisinde. Pürüzsüz bir kıvam alması için de dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Ben çırpıcı ile güzelce çırptım ve dinlenmeye bıraktım. Şimdi tabanında kullanacağım bisküvileri hazırlıyorum. Blenderımın içerisine burçak bisküvi ve bir paket de kakaolu petibör bisküviyi koydum. Ben biraz fazla yapmışım arkadaşlar. Aslında bir paket yeter. Blenderdan un gibi oluncaya dek çekiyorum ve kum gibi bir kıvam elde etmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık hazır. Bunu tepsimin içerisine dökeceğim arkadaşlar. Ve ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı yağ erittim ve içerisine döküyorum. Bu yağın bisküvilerle iyice karışmasını sağlıyorum. Tabii bunu önceden ayrı bir kapta da yapabilirsiniz. Ben tepsinin içerisinde yapıyorum. Daha kolay geliyor. Ve bisküvileri tepsinin tabanına güzelce yaydıktan sonra kenarlarını falan düzeltiyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve büyükçe bir bardak yardımı ile de bastırarak sıkıştırıyorum. Tabanımız artık hazır. Muhallebimizi de pişirdik ve dinlenmeye bırakmıştık. Şimdi muhallebimizi bisküvilerimizin üzerine döküyorum. Ve tepsimin her yerine güzelce dağıtıyorum. Her tarafına gelecek şekilde spatula yardımı ile güzelce yerleştirin arkadaşlar. Yapılışı oldukça kolay. Sadece biraz fazlaca dinlendirmeniz gerekiyor ki kolay sarılabilsin. Şimdi bu şekilde ben akşamdan hazırlayıp ertesi sabaha kadar beklettim. Ve bu arada da hemen krem şanti hazırladım. Dilerseniz içerisine muhallebi de hazırlayabilirsiniz. Pastacı kreması da hazırlayabilirsiniz. Kanalımda pastacı kremaları tarifleri var. Çok beğeneceğiniz güzel tariflerdir. Ben bu sefer krem şanti tercih ettim. Krem şantiyi de hazırladıktan sonra çikolatalı bisküvili tepsimi ve krem şantimi iyice soğuyuncaya dek dinlendirmeye bırakacağım. Bunu dilerseniz buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ben hava çok soğuk olduğu için balkonda bıraktım. Buzdolabına yerleştirmeme gerek kalmadı. Ve gördüğünüz gibi her ikisi de artık iyice soğumuş. Şimdi üzerine de krem şantini her yerine gelecek şekilde yaydım. Biraz da şöyle düzeltiyorum. Biraz da krem şanti ile birlikte dinlendireceğim ki oda sıcaklığında biraz yumuşamıştı. Dinlendirdikten sonra tabi soğudu. Dilimlemeye geçiyorum gördüğünüz gibi. Kişi sayınıza göre istediğiniz genişlikte ve istediğiniz büyüklükte
dilimleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben 4'e bölüp bir de ortadan kestim. 8 adet elde ettim. Biz 4 kişiyiz. 4 kişilik olanını sardıktan sonra geri kalanını da sarıp hazırlayıp dolapta diğer günlerde tüketilmek üzere kaldırdım. Bakın gördüğünüz gibi bir adet muzu dilimlediğim boyut kadar kestim ve spatula ile de sararak kaldırıyorum. Şimdi tepsimize koyuyorum. Çok da güzel bir şekilde sarıldı ve hiçbir şekilde de kırılma olmadı. Tekrar size gösteriyorum. İlk defa mutfağa girecek olanların bile kolaylıkla yapacağı ve çok beğeni alacağı çok çok lezzetli, çok güzel bir tarif arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet, üçüncüyü de aynı şekilde hemen sarıyorum. Sarılışı da çok da kolay oldu. Kırılmadığını sizler de görüyorsunuz. Dördüncüyü de saralım. Hepsinin sarılışını tek tek gösterdim ki arkadaşlar, daha önce mutfağa hiç girmemiş ve bu tarz tarifleri yapmamış olanların detaylı bir şekilde görüp iyice öğrenmelerini istediğim için. Çünkü bu tarz sorular bana çok geliyor. Hemen bir tane örnek gösterip bitiriyorsunuz deniliyor. Ben de o yüzden detaylı bir şekilde nasıl sardığımı hepsini tek tek size göstermek istedim. Hızlandırılmış olarak yapıyorum ayrıca, sıkılmayın diye. Lütfen videomu buraya kadar izlediniz ise bir beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı da rica ediyorum. Daha önce bu tarifi farklı şekilde yapıyorsanız yorumlarda bize nasıl yaptığınızı da anlatabilirsiniz. Videomu sosyal medyanızda paylaşıp arkadaşlarınızla da paylaşın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.